O yapacağın bazı şeyler herhangi bir kadın için seni dışarıdan bakıldığında sadece kullanışlı bir aptal konumuna düşürür. Neden hala bunu yapmaya devam ediyorsun? Sadece tek gecelik bir onay mekanizması için mi yoksa zayıf görünmemek adına geliştirdiğin o sahte koruma kalkanı yüzünden mi? Belki de gerçekten bunun büyük aşkın bir gerekliliği olduğunu sanıyorsun. Ama gerçek çok daha karanlık. Çoğu erkek modern toplumun dayattığı yanlış romantizm kodlarıyla adeta hatalı programlanmış bir yazılım gibi çalışıyor. Fedakarlığın aşk olduğunu, her şeyi ona adamanın bir sadakat nişanı sayıldığını ve sürekli uyum sağlamanın iyi adam portresi çizdiğini sanıyorsun. Ancak bu sinsi hamle aslında senin kendi ellerinin hazırladığın bir stratejik pusu haline geliyor. Sonra neden ilgi kaybettiğini, neden uzaklaştığını anlamaya çalışırken o sinsi itibar çöküşünü izliyorsun. Kendini feda ettikçe değer kazanacağını sanıyorsun. Ama tam tersine her tavizinde kendi maskülen kalenden bir tuğla daha eksiltiyorsun. İzleyiciyi içeriye çeken o sert vaat video başlar başlamaz senin bu hataları yapmanla birlikte yerle bir oluyor. Çözüm mü? Çözüm bu sistemin seni nasıl manipüle edildiğini anlamaktan geçiyor. Ancak bunu videonun ilerleyen kısımlarında bu 5 hatayı tek tek deşifre ettiğimde göreceksin. İlk ve en ölümcül hata, kendi hedeflerinden, yaşam amacından veya kariyer misyonundan bir kadının geçici rüzgarına kapılarak vazgeçmendir. Teorik olarak bu sinema filmlerinde çok romantik görünür. Onu o kadar çok seviyorum ki dünyam onun etrafında dönüyor dersin. Ancak gerçek hayatta bu maskülen çerçevenin paramparça olduğu o geri dönüşsüz piyon hatasıdır. Düşünsene her sabah spor salonuna giden, işinde hırslı, projeleri alan o adam gitti. Yerine akşam ne yapalım aşkım diye bekleyen, misyonu olmayan bir figür geldi. Kadınlar başlangıçta senin azmine, hedeflerine ve kendi hayatındaki o sarsılmaz odağına çekilirler. Sen onu dünyasının merkezine koyduğun an seni sen yapan o çekim merkezini yok etmiş olursun. Kimliğini kaybettiğin noktada kadın aslında senin artık o hayran olduğu adam olmadığını fark eder. Güç dengesini bozan o an senin misyonunu bir kenara itip onun onayını önceliğin yaptığın andır. Bir erkek misyonundan vazgeçtiğinde aslında liderlik vasfından da vazgeçmiş olur ve bu durum kadının hipergamik filtresinde senin değerini hızla düşürür. İkinci kritik hata senin sorumluluğunda olmayan tamamen ona ait olan problemleri üstlenmektir. Erkekler doğası gereği korumacı ve problem çözücüdür. Ancak bu dürtü seni bir partnerden ziyade bir hizmetkara dönüştürebilir. Onun finansal hatalarını, arkadaşlarıyla olan saçma dramlarını veya geçmişten gelen kişisel yetersizliklerini sürekli sen göstersen, verdiğin şey sevgi değil, hastalıklı bir bağımlılık olur. Örnek verelim. Kadın bir hata yapıyor ve sen onun arkasını toplamak için gece gündüz çalışıyorsun. O ise bu sürede sadece senin çabanı izliyor. Bir kadına destek olmak, bu konuda ne yapmayı planlıyorsun diyerek onun iradesini güçlendirmektir. Onu kurtarmaya çalışmak ise sen dur, ben hallederim diyerek onun sorumluluğunu çalmaktır. Destek her zaman saygı yaratır ama sürekli kurtarıcı rolü oynamak zamanla gizli bir nefret ve maskeli manipülasyon doğurur. Kendi yükünü taşıyamayan bir kadın senin omuzlarına bindiğinde seni de aşağı çeker. Bu durum zamanla seni bir sevgiliden çok ücretsiz bir psikolog veya finansal bir danışman haline getirir ki bu da maskülen cazibeyi bitiren en büyük etkendir. Üçüncü aşama onay peşinde koşmak veya sürekli bir dikkat yarışı içine girmektir. Beğeni beğeniyor mu? Paylaşımımı gördü mü? Diğer adamlardan daha mı iyiyim gibi sorular zihninde dönüyorsa o sinsi itibar suikastini kendi kendine yapıyorsun demektir.
Sürekli onay beklemek, içsel bir güvensizliğin ve pazar değeri kaybının en net dışa vurumudur. Senin öz kaygın onun bir gülüşüne veya bir mesajına endeksli ise kontrolü tamamen ona devretmişsin demektir. Kendi değerin içerinden gelmiyorsa dışarıdan aldığın her övgü aslında bir boştur ve faiziyle bunu da geri ödersin. Kendine güvenen bir adam eksik bir parça değil, başlı başına tamamlanmış bir sistemdir. Onay aramaz, değerini sadece kendi standartlarıyla belirler. Sen bir başkasının onayına muhtaç olduğunda o kişinin gözünde bir erkekten ziyade başı okşanmayı bekleyen bir çocuğa dönüşürsün. Bu muhtaçlık kokusu o meşhur kadınlar özgüvenli erkekleri sever mottosunun tam tersidir. Ve seni sinsi bir itibar kaybına sürükler. Dördüncü hata, kadın henüz bunu hak edecek bir yatırım yapmamışken senin ona devasa enerji ve kaynak aktarma. Erken aşamalarda yapılan büyük jestler, pahalı randevular, sürekli varlık gösterme ve her an ulaşabilir olma hali çekiciliği anında infaz eder. Çünkü çekiciliğin yakıtı olan o gizem, belirsizlik ve merak duygusunu tamamen öldürürsün. Sen daha ikinci buluşmada ona hayatının kadınıymış gibi davranırsan o senin için neden çaba sarf etsin? Enerjini her zaman eşitlemek zorundasın. Yatırım asimetrisi başladığı an güç dengesi sarsılır. Fazla vermek bir cömertlik değil, aslında bir beni bırakma yalvarmasıdır. Yani çaresizliktir. İlgi ve yatırım ancak karşılık gördükçe ve bir emek sürecinden geçtikçe değerli kalır. Bedava olan hiçbir şeyin kıymeti bilinmez. Buna senin zamanın, dikkatin ve sevgin de dahildir. Onun yatırım yapmasına izin ver. Onun senin için bir şeyler yapmasına alan tanı. Aksi takdirde kendi değerini ellerinde sıfırlarsın. Beşinci ve en hayati olan saygısızlığa en ufak bir tolerans göstermektir. Küçük bir iğneleyici yorum, arkadaş ortamında seni küçümseyen bir ses tonu veya bir sınır ihlali. Eğer bunları aman huzurumuz bozulmasın, şimdi de tartışma çıkmasın diye sineye çekersen ona sessizce bana bu şekilde davranabilirsin icazetini verirsin. Zamanla bu saygısızlıklar senin yeni normalin haline gelir ve sen fark etmeden içsel otoriteni kaybedersin. Sınır koymak bir kavga aracı değil, çekiciliğin ve maskülen çerçevenin temel taşıdır. Unutma, bir kadın ancak sınırlarını koruyabilen ve kendine saygısı olan bir erkeğe gerçekten arzu duyabilir. Zayıf ve sınırları delik deşik olan bir adam sadece kullanılmaya mahkumdur. Bir kadının sana saygı duymasını istiyorsan önce sen kendi sınırlarına saygı duyacaksın. O çizgiyi kimsenin aşmasına izin vermeyeceksin. Bu kişi en çok sevdiğin kadın olsa bile. Özetle, hedefinden sapma, onun yükünü sırtlanma, onay dilenme, hak edilmemiş yatırım yapma ve asla saygısızlıktan taviz verme. Bunlar sadece ilişki tavsiyesi değil, kendi hayatının efendisi olan bir adamın sarsılmaz yasalarıdır. İlişkide başarılı olanlar kendi hayatına sahip, standartları olan ve sınırlarını koruyan adamlardır. Bu adam tamamdır, eksik değil ve doğru kadın bunu hisseder, ister ve saygı duyar. Bu uyanış anı geldiğinde sadece ilişkilerin değil, tüm hayatın değişecek. Eğer bu videoda seni en çok rahatsız eden veya ben bunu yapıyorum dediğin o tek bir cümle varsa aşağıya yaz. Yalnız olmadığımı ve dönüşümün bu farkındalıkla başladığını gör. Bir sonraki stratejik hamleni belirle ve sınırlarını hatırla.